Vaktiyle uzak diyarlarda, adalet ve cömertlikte nam salmış bir padişah yaşarmış. Bu padişah hem halkını sever hem de hayvanlara düşkünlüğüyle bilinir, sarayında türlü hayvan beslenirmiş. Tavus kuşları bahçede süzülür, atlar ahırlarda şahlanır, güvercinler göğe selam dururmuş. Ama padişahın en çok sevdiği hayvan, nedendir bilinmez, sarayda özgürce dolaşan yaşlı ve inatçı bir keçiymiş. Bu keçinin adı Kara Mürsel'miş. Boynuzları dolambaçlı, sakalı kar beyazı ama huyu tam anlamıyla kara bir keçiymiş. Padişah bu keçiye öylesine düşkünmüş ki her sabah erkenden kalkar, keçisine kendi elleriyle taze otlar ve sarayın aşçısına özel yaptırdığı tatlı kuru üzümlerden verirmiş. Padişah bir sabah vezirini yanına çağırmış ve şöyle demiş: "Ey vezirim, bu keçi sadece bir hayvan değil, sarayımızın bereketidir. Kara Mürsel'in inadı bile başka türlü, asilcedir. Ona laf anlatamayan kimse bir memleket yönetmeyi bile hak etmez." Vezir, padişahın bu sözleri üzerine tereddütle gülümsemiş. "Sultanım," demiş, "bu keçi ne kadar sevimli olsa da huysuzluğu dillere destan. Belki de biraz fazla şımartıyorsunuz." Padişah, vezirin bu lafına biraz alınmış ama belli etmemiş. "Vezirim," demiş, "insan sadece halkını değil, hayvanlarını da idare etmeyi bilmeli. İyi bir lider, her canlıyı yola getirebilendir." O gün Kara Mürsel keçisi yine saray avlusunda gezinirken padişah ona bir şaka yapmak istemiş. Elinde tuttuğu üzüm dolu sepetle keçiyi çağırmış. "Kara Mürsel, gel bakalım. Bugün bu üzümleri yersin. Sonra bahçede senin için yeni otlar hazırlattım." Fakat Kara Mürsel, padişahın sözlerini hiç umursamamış gibi başını çevirmiş ve arka ayaklarını yere vurarak yanıt vermiş. Bu, keçinin inatçılığıyla tanınan meşhur hareketiymiş. Padişahın yüzü asılmış. İlk defa Kara Mürsel onun istediğini yapmamıştı. "Keçi," diye gürlemiş padişah, "ben koskoca memleketin padişahıyım, sen ise benim keçimsin. Şimdi şu üzümleri yemek zorundasın." Ama Kara Mürsel'in umrunda bile değilmiş. İnatla kafasını çevirmiş, hatta oturduğu yerden kıpırdamamış. Padişah bu durumu gören saray halkının kıs kıs güldüğünü fark edince hiddetlenmiş. "Bu iş burada bitmez. Eğer bu keçiye söz geçiremiyorsam, vezirimin de dediği gibi bir memleketi nasıl yönetirim?" Vezir araya girip sakinleştirmeye çalışmış. "Sultanım, keçi dediğiniz inatçılığıyla bilinir. Belki ona başka bir yolla yaklaşmak gerek. Zorla değil, sevgiyle." Ama padişah o gün keçiyi yola getirme hırsına kapılmış. Bütün saraya keçinin inadını kırmak için herkesten fikir istemiş ve "bu keçiyi bana boyun eğdiren cömertçe ödüllendirilecek" diye ilan etmiş. Sarayda herkes bir anda keçiye dair planlar yapmaya başlamış. Kimisi tatlıyla kandırmayı önermiş, kimisi ise küçük oyunlarla keçiyi harekete geçirmeyi. Fakat o günün sonunda Kara Mürsel kimseye pabuç bırakmamış. Sarayın avlusunda herkesin gözü önünde Kara Mürsel bir kez daha inadı ile meşhur olmuş ve padişahı düşündüren sorular bırakmış. Bir keçiye söz geçiremeyen padişah gerçekten güçlü müdür? Yoksa gücün sırrı doğru yöntemleri mi bilmektir? Böylece o gün padişahın keçisi saraydaki herkesin gündemine oturmuş ve padişahın gururu ağır bir sınavdan geçmeye başlamış. Padişah saray avlusundaki o küçük olaydan sonra gün boyu düşündü. Kara Mürsel keçisinin inadı sadece onun değil, bütün sarayın diline düşmüştü. Gözle görülür bir gülünç duruma düşmüş olmanın sıkıntısı içinde vezirini huzura çağırdı. "Vezirim," dedi derin bir nefes alarak, "bu meselede bir çözüm yolu bulmak zorundayız. Yoksa halk arasında
keçiye söz geçiremeyen padişah diye anılacağım. Vezir, padişahın öfkeli ama çaresiz halini görünce bir an düşündü. Sonra akıllıca bir plan yaparak gülümsedi. "Sultanım," dedi. "Belki de bu meseleye yaklaşımımızı değiştirmeliyiz. Karamürsel'e doğrudan emir vermek yerine onu kendi inadına yenik düşürecek bir oyun kurabiliriz." Padişah kaşlarını kaldırarak merakla sordu. "Nasıl bir oyun?" Vezir padişaha eğildi ve planını fısıldadı. Plana göre sarayda bir yarışma düzenlenecek ve herkes Karamürsel keçisini bir şekilde yola getirmek için uğraşacaktı. Bu yarışmayı kazanan kişi büyük bir ödül alacaktı. Padişahın mührüyle bir kese altın ve herkesin önünde padişahtan bir övgü. Ama yarışmanın asıl amacı keçiyi zekice bir planla harekete geçirecek doğru kişiyi bulmaktı. Padişah bu fikri beğendi. "Tamamdır vezirim," dedi. "Ama bu işte sakın beni daha da gülünç duruma düşürme. Sarayın itibarını kurtarmak istiyorum, komedi şovu yapmak değil." Ertesi sabah padişah sarayın avlusunda tüm halkı topladı. Herkese yüksek bir kürsüden seslenerek şunları söyledi. "Ey ahali! Sarayımızın en inatçı ferdi olan Karamürsel keçisini bir şekilde yola getiren kişi büyük bir ödül kazanacak. Ama unutmayın, bu yarışta güç değil zeka, inat değil sabır kazandırır. Kim keçiyi benim istediğim yere getirirse ödülün sahibi olacak." Bu ilanı duyan herkes heyecanla yarışmaya katılmak istedi. Halktan köylüler, saray çalışanları, hatta diğer vezirler bile bu meydan okumanın bir parçası olmak için sıraya girdiler. Keçinin inadını kim kıracak sorusu kısa sürede memleketin dört bir yanına yayıldı. İlk olarak sarayın en güçlü muhafızlarından biri öne çıktı. Omuzları geniş, boyu padişahtan bile uzun olan bu muhafız, keçiyi bir yere çekmenin çocuk oyuncağı olacağını düşündü. Karamürsel'i boynuzlarından tutup çekmeye çalıştı. Ancak keçi tüm gücüyle inat etti ve olduğu yerden milim bile kıpırdamadı. Muhafız ne kadar çekiştirdiyse, Karamürsel o kadar sıkıca yere kök salmış gibi direndi. Sıradaki yarışmacı sarayın aşçısıydı. "Ben onun tatlıya düşkün olduğunu bilirim," dedi. Keçinin önüne bal, pekmez, kuru üzüm ve ceviz dolu bir tepsi koydu. Ancak Karamürsel keçisi bu cazip tepsiye bile bakmadı. Aşçı şaşkınlıkla geri çekilirken halk arasından kahkahalar yükseldi. Ardından bir köylü kadın geldi. Kadın keçiye tatlı dille seslenip yanına yaklaştı ve onu şarkılarla kandırmaya çalıştı. Ancak Karamürsel bu sefer de inatçı bir duruş sergileyip kadının söylediklerini umursamadı. Kadın sonunda pes etti ve boynunu bükerek yerine geri döndü. Padişah tüm bu başarısız denemeleri izlerken vezirine dönüp sabırsızlıkla fısıldadı. "Vezirim, bu yarışma düşündüğümden daha zorlu olacak. Herkesin başarısız olması benim daha fazla sabırsızlanmama neden oluyor." Vezir sakin bir şekilde cevap verdi. "Sultanım sabredin, inatçı keçiler sabırsız insanların değil, akıllı planların karşısında yenilir." Gün ilerlerken halk arasından bir genç delikanlı öne çıktı. Üzerinde eski püskü bir gömlek, ayağında yırtık çarıkları olan bu genç, oldukça mütevazı bir köylüydü. Kalabalık, onun yarışmaya katılmasına biraz alaycı bir şekilde güldü. Ama genç, padişahın huzuruna çıkıp eğilerek konuştu. "Sultanım, ben Karamürsel'i yola getirebileceğime inanıyorum. Ama bana birkaç saat müsaade etmenizi rica ederim. Keçiyi tanımak için ona biraz zaman ayırmam gerek." Padişah, bu genç köylünün cesaretine ve soğukkanlılığına şaşırmıştı. "Pekala," dedi. "Sana izin veriyorum ama unutma, keçiyi yola getiremezsen herkesin diline düşersin." Genç köylü, Karamürsel'in yanına giderek onunla sakin bir şekilde oturdu. Keçiyi izlemeye, onun davranışlarını anlamaya çalıştı. Kalabalık sessizce beklerken, genç adam keçiyle konuşmaya başladı. "Bak dostum, ben sana zorla bir şey yaptırmaya gelmedim.
Seni tanımaya geldim. Hadi bakalım, hangimiz daha sabırlı? Padişah ve vezir, bu genç adamın sıra dışı yaklaşımını merakla izlemeye koyulmuştu. Yarışmanın sonucu hala belirsizdi. Ama ilk kez Kara Mürsel keçisi de genç delikanlıya karşı sessizce duruyordu. Genç köylü, Kara Mürsel'in yanına oturmuş, keçiyi dikkatle izliyordu. Ne bağırdı, ne çekiştirdi, ne de keçiyi korkutmaya çalıştı. Halk, delikanlının bu garip yaklaşımını merakla izlerken, padişah sabırsızlıkla vezirine dönüp fısıldadı. "Bu çocuk ne yapıyor vezirim? Keçiyi hipnotize mi etmeye çalışıyor?" Vezir hafif bir tebessümle yanıt verdi. "Sultanım, sabır bazen en büyük silahtır. Keçinin neye tepki vereceğini anlamadan onu harekete geçiremezsiniz. Belki de bu genç, keçiyi anlamanın yolunu bulmuştur." Kara Mürsel, delikanlının sabırlı tavrını fark etmiş olacak ki, normalde yaptığı gibi arkasını dönüp gitmek yerine olduğu yerde kalmış, hatta başını genç köylüye doğru hafifçe eğmişti. Genç köylü, yavaşça cebinden birkaç parça kuru ot çıkarıp keçiye uzattı. Ancak keçi otlara bile bakmadı. Genç bir süre düşündü ve daha farklı bir yol denemeye karar verdi. Avlusunda sessizce bekleyen halkın bakışları arasında yavaşça Kara Mürsel'in boynuna dokundu. Ama bu dokunuş, çekiştirenlerin ya da bağıranların dokunuşu gibi değil, sanki onu bir dost gibi teselli edercesineydi. Genç yavaşça konuşmaya başladı. "Bak dostum, biliyorum, sen aslında sadece inatçı değilsin. Sen kendine saygı duyulmasını istiyorsun. Ama unutma, inat dediğin şey bazen sadece seni yalnız bırakır." Halk arasından birkaç kişi bu sözlere kahkaha atarken, genç köylü hiçbir şeye aldırmadan konuşmaya devam etti. "Benim senden bir beklentim yok. Ama eğer istersen birlikte yürüyebiliriz. Sen bana güven, ben de sana." Kara Mürsel bu sözler üzerine başını biraz daha kaldırdı. Sanki söylediklerini anlıyormuş gibi genç köylüye baktı. Padişah bu sahneyi izlerken vezirine dönüp şaşkınlıkla fısıldadı. "Vezirim, bu keçi gerçekten çocuğun dediklerini mi anlıyor yoksa sadece oyun mu oynuyor?" Vezir gülümseyerek cevapladı. "Sultanım, hayvanlar bazen insanlardan daha iyi anlar. Hele ki sabırlı ve sakin birine rastladıklarında." Genç köylü, Kara Mürsel'i yerinden kaldırmak için acele etmiyordu. Bunun yerine keçinin yanında yürümeye başladı. Keçiyi çekmek ya da zorlamak yerine adeta onunla eşlik edercesine birkaç adım attı. İlginç bir şekilde Kara Mürsel de genç köylünün arkasından yürümeye başladı. Halk bir anda şaşkınlıkla mırıldanmaya başladı. "Keçi hareket ediyor. Bu çocuk keçiyi nasıl yola getirdi?" Padişah gözlerini ovuşturup tekrar bakarak bu durumu kendi gözleriyle gördüğünden emin olmaya çalıştı. "Vezirim," dedi. "Bu çocuk bir tür sihir mi yaptı? Yoksa bu keçi sadece bana mı böyle inat ediyor?" Vezir sakin bir şekilde padişaha döndü. "Hayır sultanım, sihir değil. Bu çocuk keçiye dostça yaklaşmayı seçti. Keçiyi kendi isteğiyle hareket ettirdi. Güç kullanmadan, sabırla. İşte gerçek liderlik budur." Genç köylü, keçiyi yavaş yavaş padişahın huzuruna kadar getirdi. Keçi, her zamanki inatçı duruşunun aksine sakin bir şekilde duruyor, genç köylüye güvenle bakıyordu. Padişah, şaşkın bir şekilde ayağa kalktı. "Bu nasıl mümkün olur?" diye bağırdı. Genç köylü gülümseyerek cevap verdi. "Sultanım, inatla savaşılmaz. İnat, sabır ve anlayışla çözülür. Keçiyi zorlamadım, ona güven verdim. Bazen yalnızca bir dostun varlığını hissetmek bile yeter." Padişah, genç köylünün sözleri karşısında uzun bir süre düşündü. Hem gururu hem de inadı kırılmış gibiydi. Ama aynı zamanda bu genç adamın zekasına ve sabrına hayran kalmıştı. Padişah, Kara Mürsel'in kendisini inatla dinlemediği yerde,
genç köylünün başarısını takdir etmek zorunda kalmıştı. Halk, genç köylünün başarısını alkışlarken, padişah ödül olarak altın dolu bir kese ve kendi mühürlü bir berat verdi. Ancak padişahın asıl planı daha büyüktü. "Ey genç," dedi, "bu keçiyi nasıl ikna ettiysen, halkı da aynı sabır ve zeka ile ikna edebileceğine inanıyorum. Seni sarayın danışmanı yapıyorum. Çünkü bir lider hayvanlarla bile dostça iletişim kurmayı öğrenmeli." Halk, padişahın bu kararı karşısında hayranlıkla başını sallarken, vezir gülümseyerek kendi kendine mırıldandı. Belki de inatçı bir keçi, padişahımızın liderlik dersine vesile oldu. Genç köylü artık sarayın danışmanlarından biri olmuştu. Ancak bu durum saray ahalisi arasında hem bir merak hem de hafif bir kıskançlık yaratmıştı. Bir köylü çocuğunun sadece bir keçiyi yola getirdiği için bu kadar yüksek bir mevkiye gelmesi, saraydaki diğer vezir ve danışmanları rahatsız etmişti. Padişah ise genç danışmanına güveniyor ve onun sıra dışı yöntemlerinden etkileniyordu. Fakat aklındaki asıl mesele hala çözülememişti. Bir keçi bile beni dinlemezken, acaba halkım beni ne kadar dinliyor? Bu düşünce padişahı huzursuz ediyordu. Genç danışmanını yanına çağırarak şöyle dedi: "Bak genç adam, Karamürsel'in inadını kırarak zekanı ve sabrını gösterdin. Ama şimdi daha büyük bir sınavla karşı karşıyayız. Benim halkım beni seviyor olabilir ama acaba söylediklerimi ne kadar ciddiye alıyor? Keçiden aldığımız dersleri halkıma nasıl anlatabilirim?" Genç köylü gülümsedi ve padişahın huzurunda eğilerek cevap verdi: "Sultanım, halk da tıpkı Karamürsel gibi bir şeyleri zorla kabul etmez. Güç veya emirle değil, anlayış ve iletişimle yönlendirilir. İsterseniz halka bu keçi meselesinden bir ders çıkararak ulaşabiliriz." Padişah şaşkın bir şekilde sordu: "Keçi meselesinden nasıl bir ders çıkarabiliriz ki? Bu hikaye halkın gözünde beni daha da gülünç bir duruma düşürmez mi?" Genç danışman gülümsemeye devam etti. "Sultanım, gülünç olmak değil, alçak gönüllü ve samimi olmak halkın gönlünü kazanır. Eğer halk bir padişahın bile keçisiyle inatlaşabileceğini ve bundan ders alabileceğini görürse sizi daha çok sevecektir. Bu hikayeyi kullanarak halkınıza sabrın ve anlayışın gücünü gösterebilirsiniz." Bir hafta sonra padişah sarayın önündeki büyük meydana bir toplantı düzenletti. Bütün halk davet edildi. Meydanın tam ortasına bir taht kuruldu ve tahtın yanında Karamürsel keçisi yer aldı. Halk bu tuhaf görüntüye şaşkınlıkla bakıyordu. Padişah gür bir sesle konuşmaya başladı. "Ey ahali, bugün size küçük bir keçinin bana öğrettiği büyük bir dersi anlatmaya geldim." Halkın şaşkın bakışları arasında padişah keçiyle olan inadını ve genç köylünün bu sorunu nasıl çözdüğünü samimiyetle anlattı. İnsanlar bu hikayeyi hem gülerek hem de düşünerek dinlediler. Padişah sözlerini şöyle bitirdi: "Karamürsel bana gösterdi ki, inadı kırmanın yolu zorbalık değil, sabır ve anlayıştır. Sizlere de söz veriyorum. Ben de tıpkı bu genç adam gibi sizlere sabır ve anlayışla yaklaşacağım. Çünkü bir lider halkıyla dost olmalı. Tıpkı bu genç adamın keçiyle dost olduğu gibi." Halk, padişahın bu samimi konuşmasını alkışlarla karşıladı. Padişahın gururunu bir kenara bırakıp halkın karşısına çıkması, onu daha da sevilen bir lider haline getirmişti. Padişah, bu olaydan sonra sarayında ve halk arasında daha önce hiç olmadığı kadar dikkatli bir yönetim sergilemeye başladı. Keçiden aldığı ders, saraydaki yönetim anlayışını da değiştirdi. Artık saray memurları, halkın sorunlarını dinlemek için daha sabırlı ve çözüm odaklı bir tavır sergiliyordu. Genç danışman, sarayın en güvenilir isimlerinden biri haline geldi. Vezirler başta onu küçümsemiş olsalar da, onun zekasına ve alçak gönüllülüğüne hayran kalmaya başlamışlardı.
Hatta bazıları onun yöntemlerinden ders alarak davranışlarını değiştirdi. Kara Mürsel keçisi ise artık sarayın onurlu bir üyesi olmuştu. Sarayın bahçesinde özgürce dolaşırken ziyaretçiler arasında padişahı eğiten keçi olarak anılmaya başlamıştı. Keçi, bir bakıma saray ahalisinin ve halkın sembolü haline gelmişti. Padişah, keçinin varlığını sık sık hatırlıyor ve kendi kendine mırıldanıyordu. Keçiye bile sabretmeyi öğrenen bir padişah, memleketine daha iyi sabredebilir. Sabır, liderliğin altın anahtarıdır. Yıllar geçti, padişah yaşlandı. Sarayda Kara Mürsel keçisinin hikayesi hala konuşuluyordu. Padişahın sabırla öğrenip halkına gösterdiği liderlik, memleketin dört bir yanına yayılmış, ülkenin huzur ve refah içinde yönetildiği yıllar olarak tarihe geçmişti. Ancak her hikaye gibi bu hikayenin de bir sonu vardı. Bir sabah sarayın bahçesinden bir haber geldi. Kara Mürsel keçisi yaşlılık nedeniyle ölmüştü. Padişah bu haberi duyduğunda gözleri doldu. O an bir hayvanın bir insana nasıl büyük bir ders verebildiğini bir kez daha düşündü. Keçi sadece bir hayvan değildi. Padişahın hayatını ve yönetim anlayışını değiştiren bir dosttu. Padişah, keçi için büyük bir tören düzenlenmesini emretti. Sarayın bahçesine, Kara Mürsel'in çok sevdiği büyük bir incir ağacının altına gömüldü. Ağacın yanına küçük bir taş dikildi ve üzerine şu sözler yazıldı. Burada Kara Mürsel yatıyor. Bir padişaha sabrı ve anlayışı öğreten, inatçı ama bilge bir dost. Bu olaydan sonra padişah genç danışmanını yanına çağırdı. Artık yaşlandığını ve tahtını devretmeyi düşündüğünü söyledi. "Memleketimin geleceğini sağlam ellere bırakmak istiyorum," dedi. "Keçinin bana öğrettiği dersleri senin de gençlere aktarmanı istiyorum. Çünkü gerçek liderlik sabır ve anlayışla olur." Genç danışman padişahın isteğini başıyla onayladı ve hüzünle eğildi. "Sultanım, sizin gibi bir liderden böyle bir ders almış olmak benim için bir onurdur. Kara Mürsel'in hikayesini her yere anlatacak ve bu topraklarda sabır ve anlayışın mirasını yaşatacağım." Padişah bu sözlerden memnun oldu ve tahtını oğlu yerine danışmanına bırakmayı düşündü. Çünkü bir keçiyi bile anlayan birinin halkı da aynı sabır ve zeka ile yöneteceğine inanıyordu. Ancak halktan yükselen sesler üzerine kararını değiştirdi. Tahtı oğluna devretti ama genç danışmanı başvezir olarak atadı. Böylece hem halk hem de saray yeni bir döneme adım attı. Zamanla Kara Mürsel'in hikayesi köylerde anlatılan masallara dönüştü. Çocuklar uyumadan önce bu hikayeyi dinliyor, büyükler birbirine sabrı ve anlayışı anlatmak için bu hikayeyi örnek veriyordu. Kara Mürsel'in gömüldüğü ağacın altı, halk için kutsal bir yer gibi görülmeye başlandı. İncir ağacı her yıl daha da büyüyor, dallarına sarayın çocukları salıncaklar kuruyor, halk orada dilek tutuyordu. Ağaç, sadece keçinin değil, halkın birliğinin ve sabrının da sembolü olmuştu. Padişah, vefatından kısa bir süre önce genç danışmanıyla son bir kez konuştu. "Unutma," dedi. "Bir liderin en büyük gücü halkına duyduğu sabır ve sevgidir. Keçinin bana öğrettiği dersler senin de yolunu aydınlatsın." Danışman bu sözleri bir vasiyet gibi kabul etti. Padişah öldükten sonra keçinin hikayesini daha geniş kitlelere ulaştırdı. Memlekette Kara Mürsel keçisinin adıyla birçok okul ve meydan açıldı. Kara Mürsel'in hikayesi aslında hepimize bir mesaj bırakıyordu. Hayatta en büyük inadı bile kırabilen şey sabır ve anlayıştır. İnsan bazen bir keçiden bile ders alabilir. Böylece Kara Mürsel keçisinin inadı, padişahın sabrıyla birleşerek halk arasında asla unutulmayacak bir miras bırakmış oldu. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, büyük bir dağ eteğine kurulmuş,
dört bir yanı surlarla çevrili bir şehirde bir padişah yaşarmış. Bu padişah halkı tarafından sevilen ama bir o kadar da tuhaf huyları olan bir adammış. Padişahın en garip özelliği ise sarayda başka hiçbir padişahta görülmeyen bir dostunun olmasıymış. Bir maymun. Bu maymunun adı Çakır'mış ve rivayete göre padişah bir av sırasında ormanda bulmuş onu. Aç ve yaralı olan Çakır'ı saraya getirmiş, ona en güzel yemekleri yedirmiş ve onu kendine dost edinmiş. Çakır, padişahın en güvendiği dostlarından biri haline gelmiş. Ne var ki sarayın ileri gelenleri ve vezirler bir maymunun padişaha bu kadar yakın olmasından pek hoşnut değillermiş. Bir gün sadrazam dayanamayıp padişaha çıkmış. "Haşmetlim, izin verirseniz bir şey soracağım," demiş biraz çekinerek. "Sor bakalım sadrazam," diye cevaplamış padişah, Çakır'ın sırtını okşayarak. "Bir maymun ne kadar sadık olabilir? Hem sizin yanınızda vezirler, danışmanlar varken bu hayvanın fikrine niye ihtiyaç duyuyorsunuz?" Padişah gülümsemiş. "Sadrazam, Çakır senden daha zeki ve sadıktır. Her kararımı onunla paylaşırım ve çoğu zaman bana kimsenin veremediği öğütler verir. Onun sezgileri insanların ikiyüzlülüğünden daha değerlidir." Sadrazam bu cevaba öfkelenmiş ama bunu belli etmemiş. İçinden, "Bu padişahın aklını başına getireceğim," diye düşünmüş ve sinsi bir plan kurmaya başlamış. Ertesi gün sadrazam padişahın huzuruna tekrar çıkmış. Bu kez yüzünde bir tebessüm varmış. "Haşmetlim," demiş. "Sizi ve dostunuz Çakır'ı çok seven bir halkız. Ancak halk arasında ilginç bir efsane dolaşıyor. Çakır'ın zekasını gerçekten görmek istiyorlar. Belki bir sınama düzenleriz, ne dersiniz?" Padişah bu fikri beğenmiş. "Elbette," demiş. "Çakır zekasını ve sadakatini herkese gösterecek." Sadrazam hemen harekete geçmiş ve sarayda büyük bir sınama için hazırlıklar başlamış. Ancak bu sınama Çakır'ın zekasını kanıtlamaktan çok onu küçük düşürmek için tasarlanmış bir tuzakmış. Bu sırada Çakır sarayın mutfağında aşçılarla eğleniyor, etrafı karıştırıp şaklabanlık yapıyormuş. Ancak onun yüzündeki bilge bakış bu tuzağın farkında olduğuna dair bir işaret veriyormuş. Büyük gün yaklaştıkça sarayda heyecan artmış. Sadrazamın planı işler gibi görünüyormuş. Ama Çakır kendi planını hazırlıyormuş. Büyük sınama günü gelip çatmış. Sarayın avlusunda halk toplanmış, padişah en ön sıradaki tahtına kurulmuş, yanında ise Çakır oturuyormuş. Çakır'ın kuyruğu kıpır kıpır, gözleri dikkatle etrafı izliyormuş. Sadrazamsa sinsice gülümsüyormuş. Her şey planladığı gibi gidiyormuş. Sadrazam meydanın ortasına çıkmış ve kalabalığa dönerek konuşmaya başlamış. "Ey halkımız! Bugün burada padişahımızın çok sevdiği dostu Çakır'ın zekasını hep birlikte sınayacağız. Eğer Çakır bu sınavları başarıyla geçerse o zaman onun gerçekten bir dahi olduğunu kabul edeceğiz." Halk tezahürat yaparken padişah, "Hazırladığın sınamalar zor değil mi sadrazam?" diye sormuş gözlerini kısarak. Sadrazam sinsi bir şekilde eğilerek, "Haşmetlim, elbette Çakır gibi bir dahi için bunlar çocuk oyuncağı," demiş. Ancak gerçek bambaşkaymış. Sadrazam Çakır'ı herkesin gözleri önünde utandırmaya kararlıymış. Sadrazam bir kutu getirmiş. Kutunun içinde parlak bir altın anahtar varmış. Bu anahtar meydanın bir köşesine gizlenmiş büyük bir sandığı açıyormuş. Sadrazam Çakır'a dönerek, "Hadi bakalım Çakır, bu anahtarı bul ve sandığı aç," demiş. Herkes Çakır'ın ne yapacağını merakla izlemeye başlamış. Çakır önce kutuya bakmış, sonra meydanı dikkatlice gözden geçirmiş. Halk arasından bir çocuk, "Bakın maymun ne yapacağını bilmiyor," diye bağırmış.
Ama Çakır birden yerinden fırlamış, doğrudan padişahın tahtının arkasındaki çalıların arasına koşmuş. Orada bir şeyler karıştırdıktan sonra ağzında altın anahtarla geri dönmüş. Herkes şaşkınlıkla alkışlamış. Sadrazamın yüzü düşmüş ama yine de iyi bir başlangıç ama asıl sınamalar daha zor olacak diyerek kendini toparlamış. Sadrazam bu kez meydanın ortasına kocaman bir tahta masa koymuş. Masanın üzerinde 3 nesne varmış. Bir kitap, bir altın kese ve bir ekmek somunu. Sadrazam Çakır'a bakarak hangisi daha değerlidir? Bakalım bunu bilebilecek misin? Demiş. Çakır masaya yaklaşmış, önce kitabı eline almış gibi yapmış, sonra altın keseye göz atmış. En son ekmek somununa bakmış ve hiç tereddüt etmeden ekmeği alıp padişaha uzatmış. Padişah kahkahalarla gülerek, "Bu doğru cevap sadrazam. Aç bir insan için en değerli şey ekmektir. Çakır yine zekasını konuşturdu," demiş. Sadrazam ise içinden köpürüyormuş. Bu maymun beni rezil ediyor diye düşünmüş. Ama pes etmemiş. Asıl tuzağını 3. sınamaya saklamış. Sadrazam Çakır'ı gerçekten zorlayacak bir şey planlamış. Büyük bir kafes getirmiş ve kafesin içine parlak taşlarla dolu bir tabak koymuş. Ancak bu tabaktaki taşlar Çakır tabaktan bir tane bile taş alırsa kafesin kapanmasına neden olacak bir düzenekle donatılmışmış. Sadrazam, "Şimdi bakalım zekan bu tuzağı aşmaya yetecek mi Çakır?" demiş. Çakır önce kafese yaklaşmış, tabaktaki taşlara dikkatle bakmış. Sonra bir adım geri çekilmiş ve halkın şaşkın bakışları arasında tabaktaki taşları orada bırakıp kafesin etrafında dolaşmaya başlamış. Halk homurdanmaya başlamış, "Çakır taşları alamayacak galiba," diye mırıldanmış. Ama tam o sırada Çakır kafesin üstüne zıplamış ve oradan tabaktaki taşlara doğru uzanarak pençeleriyle tabaktaki taşları dışarı çıkarmış. Kafes kapanmış ama taşlar dışarıdaymış. Çakır, halkın alkışları arasında taşları padişaha götürmüş. Sadrazamın yüzü kıpkırmızı olmuş. Padişah ise kahkahalarla gülerken Çakır'ı kutlamış. "Ben dememiş miydim? Çakır senden de benden de zekidir." Ama bu hikaye burada bitmemiş. Sadrazamın yenilgiyi kabul etmeye hiç niyeti yokmuş. Sadrazam, meydandaki rezaletin ardından odaya kapanmış, sinirle dolanıyormuş. "Bir maymun yüzünden küçük düşürüldüm," diye söylenip duruyormuş. Padişahın ve halkın önünde bir kez daha yenilmeye niyeti yokmuş. Bu kez öyle bir plan yapacaktı ki, Çakır sadece kendini değil, padişahı da zor durumda bırakacaktı. Ertesi gün sarayın divan toplantısında sadrazam sahte bir gülümsemeyle padişahın karşısına çıkmış. "Haşmetlim," demiş. "Dünkü sınamalarda Çakır'ın zekasını bir kez daha gördük. Ancak halk arasında şu söylenti dolaşıyor. Bu maymun sadece bir eğlence unsuru mu, yoksa gerçekten bir liderin yanında olabilecek kadar akıllı mı?" Padişah kaşlarını çatmış. "Ne demek istiyorsun sadrazam?" Sadrazam eğilmiş ve sinsi bir sesle, "Haşmetlim, Çakır'ın sadece zekasını değil, sadakatini de sınamanız gerektiğini düşünüyorum. Halkın gözünde Çakır'ın size ne kadar bağlı olduğunu göstermek, ona duyduğunuz güveni haklı çıkaracaktır," demiş. Padişah, sadrazamın niyetini anlamasa da fikre sıcak bakmış. "Peki," demiş, "sadakatini nasıl sınayacağız?" Sadrazamın gözleri parlamış. "Ormanda bir görev. Çakır'ı padişahlığınız adına bir emanet taşımakla görevlendireceğiz. Ancak yolda onu zorlu sınavlar bekleyecek. Bu, onun sadece zeki değil, aynı zamanda sadık olduğunu da kanıtlayacaktır." Padişah bu fikri kabul etmiş. Ancak Çakır, sadrazamın planlarını sezmiş gibi dikkatle onun yüzüne bakıyormuş. Bu bakış, sadrazamın içinde bir huzursuzluk yaratmış
ama kendini çabucak toparlamış. Ertesi sabah sarayın avlusunda Çakır'ın yolculuğu için hazırlıklar yapılmış. Sadrazam padişahın mührüyle mühürlenmiş bir kutuyu Çakır'a vermiş. Bu kutuyu ormanın diğer ucundaki kadıya teslim edeceksin demiş. Ama unutma, yolda seni bekleyen zorluklar olacak. Padişah Çakır'a dönmüş ve onun kafasını okşayarak "Sana güveniyorum dostum" demiş. Çakır kuyruğunu neşeyle sallamış ve kutuyu sırtına alarak yola koyulmuş. Çakır ormana girer girmez sadrazamın hazırladığı tuzaklarla karşılaşmaya başlamış. İlk tuzak ormanın girişine yerleştirilmiş dev bir kuyuymuş. Kuyu yapraklarla kapatılmış ve içine düşenin çıkması neredeyse imkansızmış. Ancak Çakır kuyunun yanından geçerken yere dikkatle bakmış ve yaprakların altındaki tuzağı fark etmiş. Bir dal parçasıyla yaprakları iterek kuyuyu açığa çıkarmış ve kolayca yoluna devam etmiş. İkinci tuzak, Çakır'ın yoluna bırakılmış altın keseleriydi. Sadrazam bu keselerle Çakır'ın dikkatini dağıtmayı ve kutuyu bırakıp altınlara yönelmesini sağlamayı ummuştu. Ama Çakır altınlara şöyle bir bakmış, başını iki yana sallamış ve yola devam etmiş. Son tuzaksa bir grup aç kurtmuş. Sadrazam Çakır'ı korkutup kaçırmaları için kurtları ormana salmıştı. Ancak Çakır ağaca tırmanarak kurtların ulaşamayacağı bir yere çıkmış ve onlar uzaklaşana kadar orada beklemiş. Çakır gün batımında kadının köyüne ulaşmış ve kutuyu başarıyla teslim etmiş. Kadı mühürlü kutuyu açtığında içinden padişahın bir fermanı çıkmış. Fermanda şöyle yazıyormuş: "Bu kutuyu sana getiren dostum Çakır, sadakat ve zekanın en güzel örneğidir. O sadece bir dost değil, aynı zamanda sarayımızın onurudur." Kadı Çakır'ı alkışlarla uğurlamış. Çakır dönüş yolunda hiçbir zorlukla karşılaşmamış ve ertesi sabah saraya dönmüş. Halk Çakır'ı kahraman gibi karşılamış. Padişah Çakır'ı kucağına alarak "Gördün mü sadrazam? Dostum hem zeki hem de sadık. Tuzakların ona zarar vermedi" demiş. Sadrazamsa hırsından kıpkırmızı kesilmiş ama hala pes etmemiş. Bu kez Çakır'ı tamamen saraydan göndermek için çok daha tehlikeli bir plan yapmaya karar vermiş. Sadrazam, Çakır'ın hem zekasıyla hem de sadakatiyle kendisini ve tuzaklarını alt etmesinden sonra öfkesine hakim olamıyormuş. Padişahın Çakır'a duyduğu güven ve sevgi artık öylesine artmıştı ki saraydaki herkes Çakır'ı padişahın en güvendiği kişi olarak görmeye başlamıştı. Bu durum sadrazamı deliye döndürüyordu. "Bir maymun beni rezil etti ama bu sondu" diye düşünmüş sadrazam. Artık Çakır'dan tamamen kurtulmaya kararlıydı. Sadrazam bu kez çok daha büyük ve tehlikeli bir plan hazırladı. Çakır'ı öyle bir duruma düşürecekti ki padişahın bile ona güveni kalmayacaktı. Bunun için padişahın hazinesini hedef aldı. Eğer Çakır hazineye zarar vermekle suçlanırsa, padişah onu saraydan kovmak zorunda kalacaktı. Sadrazam gece vakti gizlice hazine dairesine girdi. Hazine odasının kapısını açıp içeri girdiğinde, padişahın en değerli mücevherlerini seçip çaldı ve onları sarayın avlusundaki bir kuyuya sakladı. Sonra kuyunun yanına Çakır'ın sık sık kullandığı bir oyuncak zinciri attı. Planı basitti. Mücevherler kaybolunca suç doğrudan Çakır'a atılacaktı. Ertesi sabah sadrazam, padişahın huzuruna çıkarak endişeli bir sesle konuştu. "Haşmetlim, korkarım size kötü bir haberim var. Hazine odasındaki en değerli mücevherlerimiz çalınmış." Padişah şaşkınlıkla yerinden kalkmış. "Bu nasıl olur? Hazine odasının anahtarı sadece sende ve bende var." Sadrazam üzüntülü bir yüz takınarak konuşmaya devam etmiş. "Haşmetlim, emin değilim. Ancak mücevherlerin saklandığı yerin çevresinde bazı izler bulduk.
Bu izler dostunuz Çakır'a ait gibi görünüyor. Padişah şaşkınlıkla sadrazama bakmış. Çakır mı? Bu mümkün olamaz. O bana asla ihanet etmez. Ancak sadrazam planını tamamlamak için hemen padişahı kuyunun yanına götürmüş. Kuyunun kenarındaki zinciri göstererek, "Bakın Haşmetlim, bu zincir Çakır'a ait değil mi? Mücevherler de bu kuyunun içinde olabilir," demiş. Padişah üzgün bir ifadeyle Çakır'a bakmış. Çakır ise sadrazama bir an durup dikkatle bakmış ama hiçbir şey yapmadan yerinde duruyormuş. Halk arasında da söylentiler yayılmaya başlamış. Belki de maymun gerçekten suçludur. Sonuçta bir hayvan parıltılı şeylere dayanamaz. Ancak padişah Çakır'a güvenini tamamen kaybetmemiş. "Sadrazam," demiş, "bu kuyuyu hemen açtırın ve mücevherleri bulduğunuzu ispatlayın. Ama unutmayın, Çakır masumsa bunun hesabını siz vereceksiniz." Sadrazam kendinden emin bir şekilde kuyunun kapağını açtırmış. Kuyunun içinden parlak mücevherler çıkarılmış. Halk Çakır'a şüpheyle bakmaya başlamış. Ancak Çakır hala sakin ve sessiz bir şekilde padişahın yanında duruyormuş. Tam o sırada Çakır aniden yerinden fırlamış ve sadrazamın cübbesinin eteğini çekmeye başlamış. Padişah bu duruma şaşırmış. "Ne yapıyorsun Çakır?" Çakır sadrazamın eteğini çekmeye devam etmiş. Sonra aniden koşarak sadrazamın odasına doğru gitmiş. Herkes peşinden gitmiş ve Çakır odanın köşesinde gizlenmiş bir kutuyu işaret etmiş. Padişah kutuyu açtırdığında hazine odasından kaybolan mücevherlerin eksik parçalarını bulmuş. Sadrazamın yüzü bembeyaz olmuş. Halk bir anda tezahürat yapmaya başlamış. "Çakır masum, Çakır yine kazandı." Padişah sadrazama öfkeyle dönmüş. "Beni ve halkımı kandırmaya çalıştın. Dostum Çakır'ın adını lekelemeye kalktın. Bu yaptıklarının cezasını çekeceksin," demiş. Sadrazam ellerini kaldırarak af dilemiş ama nafile. Padişah onu görevden aldırmış ve saraydan sürgün etmiş. Çakır ise halkın ve padişahın sevgisini bir kez daha kazanmış. Padişah Çakır'ı sarayın bahçesinde kucağına alarak, "Sen benim sadece dostum değil, aynı zamanda en büyük sırdaşımsın Çakır," demiş. Ancak Çakır'ın yüzündeki bilge bakış bu hikayenin hala bitmediğini söylüyor gibiydi. Sadrazamın saraydan sürgün edilmesinin üzerinden aylar geçmişti. Saray yeniden huzurlu bir yer olmuş, padişah ve halk Çakır'ı kahraman ilan etmişti. Ancak sadrazam bu durumu kabullenemiyordu. Sürgünde her geçen gün intikam hırsıyla yanıp tutuşmuştu. Kendince bir plan yapmıştı. Saraya gizlice dönüp Çakır'dan ve padişahtan kesin bir şekilde kurtulacaktı. Bir gece sadrazam kılık değiştirerek saraya gizlice sızdı. Üzerinde yırtık bir dilenci kıyafeti vardı ve gece nöbetçileri onu tanıyamamıştı. Sessizce Çakır'ın odasına yaklaştı. Çakır, padişahın odasının hemen yanında bir yastığın üzerinde mışıl mışıl uyuyordu. Sadrazam sinsice yaklaşıp Çakır'ı yakalamaya çalıştı ama o anda hiç beklemediği bir şey oldu. Çakır bir anda gözlerini açtı ve sadrazamın yüzüne bakıp kahkaha gibi bir ses çıkardı. Bu ses, sanki sadrazamın niyetini alaycı bir şekilde anladığını belli ediyordu. Çakır, bir maymun gibi değil, bir strateji ustası gibi davranıyordu. Aniden sadrazamın üzerine atlayarak onun elindeki torbayı kaptı. Sadrazam, Çakır'ın bu ani hamlesi karşısında ne yapacağını şaşırmıştı. Sadrazamın fark etmediği şey, Çakır'ın bu olayı padişaha önceden hissettirmiş olmasıydı. Çakır, sadrazamın bir gün geri dönüp intikam alacağını sezmiş ve padişaha küçük bir plan yapmayı önermişti. Çakır, sadrazamın geleceğini tahmin ederek sarayın her köşesine tuzaklar kurdurmuştu. Tam sadrazam kaçmaya çalışırken Çakır'ın çektiği bir ip sayesinde sarayın bahçesindeki kuyunun kapağı açıldı.
Sadrazam bir anda kuyunun kenarına düştü ve orada sıkıştı kaldı. Bu sırada padişah ve muhafızlar sesleri duyarak olay yerine geldiler. Padişah, sadrazama bakarak, "Yine mi sen? Bu kadar küçük düşmene rağmen akıllanmamışsın," dedi. Sadrazam bağırarak af diledi ama padişah artık kararlıydı. Onu yalnızca sürgün etmekle kalmayacaktı. Sadrazamı uzak bir dağın eteklerindeki bir mağaraya kapattırmaya karar verdi. "Orada, insanların arasında olmadan kendi yaptıklarını düşünebilirsin," dedi. Bu olaydan sonra Çakır, padişahın gözünde yalnızca bir dost değil, aynı zamanda bir kahraman olmuştu. Halk da Çakır'ın zekasını ve sadakatini her fırsatta över olmuştu. Sarayın her köşesinde Çakır'ın hikayeleri anlatılıyordu. Bir gün padişah Çakır'ı yanına çağırdı ve dedi ki, "Sevgili dostum, sen sadece bir maymun değil, benim en büyük danışmanım, sırdaşım ve dostumsun. Sarayda kimseye bu kadar güvenmemiştim. Belki de senin gibi olmayı öğrenmeliyim. Sessiz ama bilge, sadık ama gerektiğinde cesur." Çakır kuyruğunu sallayarak padişaha baktı ve bir kez daha alaycı bir kahkaha atar gibi bir ses çıkardı. Padişah, Çakır'ın bu hareketine gülerek karşılık verdi. Çakır'ın hikayesi, sarayda olduğu kadar halk arasında da bir efsane haline geldi. Onun zekası, sadakati ve bilge tavırları dilden dile dolaştı. Sadrazamsa hayatının geri kalanını sürgünde, sessizlik içinde geçirdi. Bu hikaye herkes için bir ders oldu. Dostluk ve sadakat her türlü hileden ve kötülükten daha güçlüydü ve bazen bir maymun bile insanlara bu değerleri öğretebilirdi.